Merhabalar Çeko'ya hoş geldiniz. Yine bu hafta bir horary haritası açtım istek üzerine. Efendim bugün 24 Nisan 2025 saatte 13.46 bu tarihle saatle açtım haritayı. Sorum da şu, istek üzerine açtığım bir harita. Beklediğim parayı alabilecek miyim? Sorum efendim bu. Şimdi haritamızı açıyoruz ve bakıyoruz. Efendim yükselen aslan. Bütün bu soruyu sorup niyet edenlerle yorumlayalım. Yükselen aslan bu konu yani bu beklediğiniz para sizin için çok önemli. Ve güçlü bir sonuç beklendiği hani anlaşılabiliyor, aslan güçlü sonuçlar. Aslanın yönetici gezegeni Güneş. Güneş de Oğlak Burcu'nda ve 9. evde. Oğlak Burcu'nda olması bu paranın bir otorite figürü veya resmi bir kurum, devlet veya işte büyük bir şirketle ilgili olabileceğini gösteriyor beklenen para. 9. evde olması bu paranın yurt dışı, hukuki konular, eğitim, akademik veya büyük ölçekli bir ticari meseleyle ilgili olabileceğini düşündürüyor açıkçası. Parayı genel olarak 2. ev ve onun yöneticisi temsil eder. Ayrıca 8. evde başkalarından gelen paraları işte borçtu, mirastı, tazminattı, kredilerdi, ödemeleri de gösterdiği için onun yöneticisinde değerlendirmek gerekir. Ama önce bir Güneş'in açılarına bakalım. Efendim Mars kare yapıyor. Güneş'e Plüto kare açı yapıyor. Bu ne demek? Büyük mücadeleler ve engeller var demek. Mars'ın kare açısı bu paranın gelmesi için büyük bir çaba gerektiğini veya rekabetçi bir ortamda olunduğunu gösteriyor. Plüton'un ise kare açısı parayla ilgili güç oyunları veya baskıcı durumlar olabileceğini düşündürüyor. Belki birinin bu parayı vermekte isteksiz olması veya süreçleri bilinçli olarak uzatması söz konusu olabilir. Lilith de Güneş'e karşıtlık yapıyor. Bu da beklenmedik bir terslikten bahsediyor. Lilith karşıtlığı bu parayı alman konusunda bir belirsizlik veya yanlış yönlendirilme ihtimali olabileceğini gösteriyor. Sana açıkça söylenmeyen bir durum olabilir. Yani bir şekilde Lilith oradaysa bir manipülasyon var. Zaten Plüto karede yapıyor. Para evinize bakalım. 2. eviniz Başak Burcu. Para konularında ya da para kazanma konularında planlı ve mantıklı bir yaklaşımınız olduğundan bahsediyor Başak. Güney ay düğümü yine bu 2. evde parayla ilgili bir kayıp, gecikme veya geçmişten gelen bir yük olabilir. Bu paranın gelmesinde zorlanabileceğinizi veya beklemediğiniz gibi ya da beklediğiniz gibi sonuçlanmayabileceğini gösteriyor. Geçmiş borçlar, eski anlaşmalar, eski finansal konular gündemde olabilir. Merkür ise Koç burcunda 2. evinizin yöneticisi, hızlı ve agresif hareket edebilirsiniz ama engeller var tabii. Şans noktasına da kare yapıyor Merkür. Paranın gelmesi için sanki şans sizden yana değilmiş gibi gözüküyor. Bu kare beklediğim paranın gelmesini zorlaştıran bir koşul veya bir hata olabileceğini de gösteriyor. Şimdi 8. eve bakalım. 8. ev balık. Dışarıdan gelen paralar bunlar. Miras, borç, ödeme, tazminat. Bu beklediğiniz para eğer bir ödeme ise o açıdan ya da bir miras parasıysa bunu 8. evden okuyacağız. 8. ev maalesef balık burcuna. Balık zaten belirsiz. Paranın belirsiz bir kaynaktan gelebileceğini ya da işte bir takım belirsizliklerin olduğunu gösteriyor. Ancak 8. evde Kuzey Ay düğümü Venüs ve Satürn kavuşumu var. Büyük bir ödeme veya
büyük bir kazanç potansiyeli var burada. Ancak Satürn'ün tabii burada olması biraz işleri zorlaştırıyor. Venüs ve Kuzey Ay düğümünün olması çok güzel, pozitif bir oluşumken oradaki Satürn biraz bir şeyleri geciktiriyor diyeyim. Bu paranın geleceğini gösteriyor aslında. Eğer beklediğiniz başkalarından gelecek bir paraysa, ödeme ise, mirassa, ne bileyim kredi ise filan, tazminatsa bu para gelecek ama hemen olmayacak. Satürn olduğu için orada bir gecikme yaratacak. Venüs paranın değerli olduğunu gösterse de Satürn gecikme ve kurallar getirdiği için süreç uzayacaktır. Neptün de 8. evde ama Koç burcunda beklediğim para konusunda netlik eksikliğinden bahsediyor. Yani ya size söylenen bilgiler tam olarak doğru değil ya da belirsiz bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz. Ayın durumuna bakarsak Ay da Balık burcunda, işte bu da belirsizlik. Yani bu Ay süreci nasıl, olayların gidişatını, nasıl bir genel enerji içinde olduğunu gösterdiği için Balıkta olması ayın biraz belirsizlikler var olayda. Jüpiter'den kare alıyor. Para konusunda çok fazla bir iyimserliğiniz olabilir ya da beklediğiniz miktarı konusunda fazla iyimser olabilirsiniz. O biraz sıkıntı yaratacak muhtemelen. Yani Jüpiter'den kare alması iyi ama fazla iyimserlik getiriyor kare orada. Yani şimdi söylediğim her şeyi bir toparlarsak. Yükselen Aslan dedik. Kendi hakkını savunan güçlü ve iddialı bir duruş sergiliyorsun. Seni temsil eden gezegen Güneş. Oğlak Burcu'nda 9. evde. Oğlak Burcu'ndaki Güneş parayla ilgili süreçte sabırlı, disiplinli ve planlı hareket ettiğini gösteriyor. 9. evde olması paranın hukuki, resmi, akademik veya yurt dışı ile bağlantılı olabileceğini düşündürüyor. Ancak Güneş'e gelen açılar işte Mars karesi, mücadele, gecikmeler ve agresif bir süreçten bahsediyor. Parayı almak için ekstra bir çaba göstermeniz gerekebilir. Bürokratik engeller olabilir. Rekabet ya da birinin süreci zorlaştırması da mümkün olabilir. Plüto karesi güç oyunları, manipülasyon veya kontrol edemediğin faktörlerden bahsediyor. Bu parayla ilgili gizli bir sorun, ekstra bir masraf ya da bilinmeyen bir süreçte olabilir. Lilith karşıtlığı da beklenmedik bir sürpriz veya yanıltıcı bilgi olabileceğinden bahsediyor. Sana söylenen her şey tam gerçeği yansıtmıyor olabilir. Güneşin aldığı açılar bu sürecin kolay olmayacağını gösteriyor. Gecikmeler, mücadeleler, dışsal faktörler var. Ancak tamamen olumsuz bir durumda değil. Çünkü haritada daha destekleyici göstergelerimiz var. İkinci eviniz Başak Burcu'nda, paranızı temsil eden evden bahsediyorum. Parayı sistemli, mantıklı bir şekilde bekliyorsun. Ancak Güney Ay düğümünün burada olması geçmişten gelen finansal bir yük, borç ya da veya karmik durum olabileceğinden bahsediyor. Bu da paranın biraz gecikmesini veya düşündüğünden farklı gelmesini işaret edebilir. Merkür ise yönetici gezegen, ikinci evin yöneticisi Merkür. Koç burcunda. Merkür hızlı ama sabırsız bir şekilde hareket eder. Ancak şans noktasına kare yapıyor. Paranın gelişinde şans faktörü biraz düşük. Buradan anladığımız bu parayı almak için inisiyatif alman, süreçleri takip etmen, olası hatalara karşı da dikkatli olman gerekiyor. Eğer bu para borç, miras, ödeme, tazminat şeklindeyse o zaman 8. evimize bakıyoruz demiştim. Orayı da bir özetleyeceğim. 8. ev Balık burcunda, paranın kaynağı net değil ya da süreci belirsiz. 8. evde Kuzey Ay düğümü, Venüs ve Satürn kavuşum var. Kuzey Ay düğümü burada diyor ki para gelecek. Kardeşim bu para gelecek. Venüs de paranın maddi olarak değerli olduğunu gösteriyor. Venüs de burada destek veriyor. Lakin Satürn burada biraz sürecin uzamasına, resmi engeller veya prosedürlerin olması ihtimalinden bahsediyor. Neptün de 8. evde ancak Koç burcunda bilinmezlik, bazı belirsizlik, netleşmeyen süreçler olacağından bahsediyor. Sonuç olarak para potansiyel olarak eline geçebilir ancak belirsizlikler var ve süreç uzayabilir. Ayın durumuna göre ise Ay'da Balık burcunda bu süreç hala tam olarak netleşmemiş olarak görünüyor.
Jüpiter'den kare alıyor. Daha fazla iyimser olabilirsin veya beklentilerini biraz gözden geçirmen gerekebilir. Merkür ve Satürn'den sert açılar alıyor. Paranın gelişiyle ilgili bir gecikme veya bürokratik engel olabilir. Ayın durumu sürecin hala değişken olduğunu ve keskin bir sonuç için biraz daha beklemek gerektiğini gösteriyor. Ve sonuç olarak bu para eline geçebilir. Ancak süreç zorlu ve gecikmeler yaşanabilir. Paranın tam miktarını veya detaylarını net olarak bilmiyor olabilirsin, sürprizler olabilir burada. Parayla ilgili prosedürler, engeller veya ekstra adımlar olabilir. Şans faktörü biraz düşük, yani ekstra çaba göstermeniz gerekiyor. Sonuç olarak parayı alma potansiyeliniz var ama düşündüğün kadar kolay olmayabilir. Süreci iyi takip etmeli, yanlış bilgilendirilmemek için dikkatli olmalı ve gerekirse bir uzmandan destek alınmalı. Beklentinizi esnek tutun, çünkü para tam istediğin şekilde ya da miktarda gelmeyebilir. Süreçte bir aksaklık veya yanlış yönlendirme olabilir. Belgeleri ve prosedürleri iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer yasal veya resmi bir durum varsa sabırlı olmalısınız, çünkü Satürn gecikmeler neden olabilir. Yani paranız gelir ama sabırlı olmalı ve süreçleri iyi takip etmelisiniz. Eksik ya da yanlış bilgi olup olmadığını araştırın. Gerekiyorsa süreci hızlandırmak için ek adımlar atın. Para aslanın ağzında, yani dikkatli kontrol etmek gerekiyor. Umarım sorduğunuz sorunun cevabını alabilmişsinizdir. Niyet eden herkesin cevabı budur. Dikkatli olun, paranızı koruyun diyor. Manipülasyon zaten belli manipülasyonlardan bahsediyor. Peki efendim, başka bir videoda, horror videosuna görüşmek üzere. Bana sorularınız olursa yazabilirsiniz. Onların da videosunu çekerim. Görüşmek üzere.